burada koalisyon varlığı olmayınca, Amerika'nın varlığı olmayınca YPG'nin o kadar da güçlü bir yapılanma olmadığını biliyoruz. Benim konuştuğum büyük yani önde gelen Suriyeli Arap aşiret şeyhlerinin söylediği tek şey şu. Yani sadece koalisyon engel bizim YPG ile savaşmamıza. Çünkü arkada bir Amerika var ve biz bu mücadelede yani Amerika'nın günün sonunda bizi vurup vurmayacağını bilmiyoruz. Ama burada mesela çok büyük kaynamaların olduğunu biliyoruz. Özellikle bu Deir ez-Zor ve Deir ez-Zor'un kuzey ve güney hattındaki şehirlerde düzenli olarak mesela hala daha aşiretlerle YPG'ler arasında mesela çatışmalar yaşanır veyahut ama günün sonunda Şam merkezi olan bu Arap aşiretlerinin istediği şey şudur. Biz işte karşımızda artık koalisyon olmayacağı, gerçekten de Suriye devletiyle birlikte hareket edebileceğimiz bir özgürleştirme istiyoruz. Ve biz burada mesela şunu görüyoruz. IŞİD karşıtı Amerikan koalisyonunun eski sözcüsü işte Miles Kagens'in şu an PKK yani YPG kontrolündeki bu bölgede petrol işi yapmak isteyen batılı şirkete danışmanlık verdiğini biliyoruz mesela. Suriye ordusu geçtiğimiz günlerde Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiye'ye yönelik bir operasyon başlattı. Evet. Bugünlerde de şu anda mesela Deir Hafir'de bir hareketlilik görüyoruz. Bu operasyonların başlaması sebebi nedir tam olarak? Aslında konuşuyordu 10 Mart meselesinde YPG'nin işte tamamıyla da SDG'nin her neyse silahlarını tamamen bırakıp ya da işte belli oranda tamamen resmi orada dağıtılmasıydı aslında konu. İşte YPG'nin istedikleri vardı. Hayır biz resmi orduyla tamamen yani potasının içerisine erimeyeceğiz. İşte 3 tane Tugay'ımız olacak. İşte Savunma Bakan Yardımcılığını istiyoruz. Bilmem ne istiyoruz gibi onların da şartları vardı. Zaten bu 10 Mart meselesi aslında tarafların böyle bazı konularda sürekli bir anlaşmaya çalışma süresi içerisine geçmişti ve biz artık son tarih belirlenmişti. 2025'in sonu. Artık bu işler bitecekti ve YPG'nin buradaki varlığı, bu özel yönetim varlığı, bu sarı bölgedeki varlığın tamamen bitmesi ve resmi olarak Suriye'ye katılmasıyla birlikte yekpare bir devlet isteniyordu. Yani burada herhangi bir özellik işte örnek veriyorum işte Haseke'nin etrafında Suriye ordusu içinde YPG'ye bağlı asayiş birliği gibi bir şey istenmiyordu. Buradaki Halep meselesi de aslında şundan kaynaklıydı. Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin şöyle bir tehlikesi vardı. 10 Mart günü Şara ve Abdi imza atarken Halep'teki yani Şeyh Maksut'taki ve Eşrefiye'deki YPG birlikleri, asayiş birlikleri Suriye ordusuna saldırdı. Yani mesela diyelim bu operasyondan önce Suriye'ye girdiniz. İşte şu Türkiye'nin kilisi sınır kapısından ve işte güneye gitmek istiyorsunuz ve Halep bölgesine geliyorsunuz. Hani burada mesela Şeyh Maksut ve Eşrefiye Halep'in hemen kuzey 2 mahallesi. Mesela hep şu önerilir. Sakın işte Eşrefiye ve Şeyh Maksut'un etrafından geçmeyin çünkü YPG keskin nişancılar insanları keyfi olarak vuruyor mesela. Bu böyle herkese verilen bir uyarıydı. Şimdi bazıları diyebilir ki bu dezenformasyon vesaire ama batılı gazeteciler ki tanıdığım insanlar bu bölgeye girmek için YPG ile konuştuklarında bu bölgedeki mesela YPG izin vermiyor onlara, mahkeme şeylerini almıyor, mahallelerini almıyor mesela. Ya bu iki mahalle her zaman sorunluydu. Çünkü bu bölgeden hep şey haberleri geliyordu. İşte YPG o Şeyh Maksut veya Eşrefiye bölgesinden geçen araçlar ateş etti. İşte yan mahalleleri indi gibi. Hep burada bir asayiş sorununun olduğunu işaret ediliyordu. Bütün gelen raporlar bu bölgeden böyleydi. Ve aslında zaten hani Suriye'nin istemediği olay da buydu. Yani bütün bir Halep Suriye devletinin ama buradaki iki mahallenin içerisinde asayiş var YPG'ye ait ve kimseyi içeri almıyor. Yani buradaki sıkıntı egemenliğin ihlali olarak görüldü. Ve nihayetinde de aslında bundan hemen önce de işte Amerika'nın aracılığında Paris'te Suriye ve İsrail bir güvenlik anlaşmasında bulundu. Bu anlaşmaya göre de artık İsrail Suriye'yi vurmayacak, işte ortak bir koordinasyon kurulacak. Buna göre taraflar arasında bir sıkıntı yaşanmamasıydı. Şimdi ne görmüştük? Süveyda meselesi oldu. Yeni bir iç güvenlik meselesi sorunuydu Suriye devleti için. Bu sefer İsrail bu dönem mesela Şam'ı vurdu ve ülkenin çeşitli bölgelerinde özellikle Dera'daki Suriye ordusu birliklerine çok fazla saldırı gerçekleştirdi. Bu dönem hani Süveyda'daki orduyu sıkıştırmak için sembolik noktalar, Genelkurmay Başkanlığı, çeşitli birlikler vesaire vuruldu. Şimdi Halep'te Suriye ordusunun bu kadar rahat operasyon sebebi artık bir İsrail'in buradaki YPG'yi desteklemek için mesela bir hava saldırısı yapmayacağının garantisinde gelmesiydi. Tarihin de sonlanmasıydı. Yani 10 Mart anlaşmasında ne isteniyorsa hiçbir şey gerçekleştirmediği için ilk başta en batıdaki böyle bu egemenliğin kalbindeki sembolik Halep şehrindeki YPG bitirilmek istendi. Şimdi bitirildikten sonra da Fırat Nehri'nin batısında Deir Hafir bölgesi geriye kaldı. Ve hani artık sıra buraya gelmiş çünkü doğal olarak işin doğal akışı buradaki yani YPG'liler bu bölgeye gönderilmişlerdi. Şimdi bugün Deir Hafir'den Amerikan birliği için şunu söyleyebiliriz. Şimdi Amerika bugün mesela bu sabah Tom Barak tweet attı ve Tom Barak'la şu an Savunma Bakanı, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hakan Fidan sürekli görüşmeler gerçekleştiriyor. Çünkü hani sebep bu Suriye'deki yaşanan gelişmeler. Hani Amerika'nın bütün olayı Fırat'ın doğusunda kalmak, Fırat'ın doğusuyla ilgili bir şeyler yapmak ve zaten işte artık Suriye'nin istikrara kavuşmasını istiyor. Mesela yaptırımları kaldırıyor. İşte örnek veriyorum diğer Arap devletlerinin de burada olunmasıyla ilgili ne kadar pürüz varsa bunları ortadan kaldırıp bir hani ayağa kalkan bir Suriye görmek istiyor. İşte o gün vardı ya Beyaz Saray'a gitti Şara ve Trump'lara da ne kadar iyiydi. İşte parfümler verildi bilmem ne. Çünkü Amerika önceki
önceki bu demokrat hükümetlerin tersine şu anki Trump'ın olayı tamamen çıkarcı. Yani demokrat devletlerde, hükümetlerde her zaman şey vardır. İdeolojik yaklaşmak meseleleri. Mesela SDG niye kuruldu? SDG'nin kurulmasının temeli de şuydu. Muhalifler vardı ve Obama yönetimi o dönem hiçbir muhalifi böyle kendisini kontrol edemeyeceğini gördü. Yani ana gruplardan ben bahsediyorum. Ve buna karşılık olarak da burada bir alternatif oluşturmak istedi. Tamamen kendisini yönetebileceği. Bu sefer de mesela SDG'yi kurdu. Yani tamamen Suriye devrimini bir kenara bıraktı. Kendi çıkarları ve işte kendi ideolojik saplantıları doğrultusunda burada bir harekete girişti. Zaten mesela o dönem Brad McCourt burada çok ünlüydü. YPG'nin en büyük destekçisi Brad McCourt'tu. Zaten Tom Barak da Brad McCourt'un İstanbul Konsolosluğu'nu Suriye ekibine şey yaptı, tasfiye etti. O ekip gidince zaten aslında Tom Barak'a böyle bir eleştiriler başladı. İşte sen YPG karşıtısın, bilmem nesin falan diye. Ama Tom Barak'ın da istediği aslında yani yekpare güçlü bir devlet olsun. Burada böyle ikilikler çıkmasındı. Deir Hafir meselesinde bu noktada şey olarak görebiliriz. Amerika bu bölgedeki YPG'nin de çekilmesini istiyor. Halep'te olduğu gibi mesela Halep'te işte Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın dün yayınlanan bir röportajı vardı. Orada kendisi açık şunu söyledi. Halep'teki YPG unsurları Amerika'nın silahlarını kullanmadı çünkü Amerika buna izin vermedi. Ve dedi biz yekpare istikrarlı bir Suriye görmek istiyoruz. Amerika da bunu görmek istiyor dedi yani. Bu bizzat Büyükelçinin açıklaması. Peki Amerika ne zaman silahları kullanmasına izin verir SDG'ye? Şimdi buradaki aslında ayrım biraz şeyde başlıyor. Neden şu an işte Amerika bunu istemiyorsa niye YPG var meselesi var. Bu noktada benim tahminim Amerika'nın kendi kurumları içerisinde bir çatışma olduğu. Peki neden böyle bir tahminde bulunuyorum dersek Steve Cole'un Hayalet Savaşları diye bir kitabı vardı. 2004-2005 yıllarında çıktı. O kitapta biz şunu görüyoruz. Benzer bir vaka. İşte Afganistan'da iç savaş bitmiş. O dönem Taliban iktidara gelmiş. Yine böyle çoğu meseleyi bitirmiş. Ama Özbekistan'la Pakistan arasında bir enerji meselesi var. Bu dönem biz çeşitli bir Amerikalı şirketlerin Afganistan'da bir o ihaleyi kovalamasının hikayesini görüyoruz kitabın başında. Bu dönemde işte Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile CIA arasında bir çatışma var. Dışişleri Bakanı diyor ki Taliban zaten ülkeyi aldı. Hani biz bu adamları destekleyelim. Zaten burada da bazı meseleler var. Hani biz bu çatışmayı çözüme kavuşuyoruz. Mesela CIA mesela tam tersini istiyordu. Şimdi mesela buraya geldiğimiz zaman da şunu görüyoruz. 2018'de de 2019'da Trump yine Suriye'den çekilmek istediğinde o dönem batılı gazeteler şunu yazdı. Pentagon içerisindeki bir ekip Amerikan birliklerinin Suriye'den çıkmasını istemiyor Trump'a rağmen. Biz burada şunu anlıyoruz. Pentagon ya da CENTCOM şu an hani ne diyorsak burada belirli bir kadrolar var ve bu belirli kadrolar işte Beyaz Saray'a rağmen, Dışişleri Bakanlığı'na rağmen bu bölgeden çekilmek istiyor. Peki neden çekilmek istemiyorlar diye soracak olursak bu Rumeylan bölgesi var burada. Petrolün asıl çıkarıldığı bölge Irak sınırında. Bu Rumeylan bölgesi yani petrol rafinerilerinin olduğu çıkarıldığı bölgede sürekli olarak Amerikan birlikleri var. Burada sürekli olarak devriyeler atılır mesela. Yani evet Amerikan birlikleri bu sarı coğrafyanın birçok bölgesinde devriyeler atıyorlar ama buralarda mesela böyle sürekli olarak 7/24 barındırdıkları güvenlik birlikleri var. Peki bu bize ne gösteriyor? Hep şey konuşulurdu. İşte burada paravan petrol şirketleri var ve bu paravan petrol şirketleri eski asker, eski CIA mensubu ve bazı cumhuriyetçi senatörlerin ortaklığında iş yapıyorlar gibisinden. Ve biz burada mesela şunu görüyoruz. IŞİD karşıtı Amerikan koalisyonunun eski sözcüsü işte Miles Kagens'in şu an PKK yani YPG kontrolündeki bu bölgede petrol işi yapmak isteyen batılı şirketlere danışmanlık verdiğini biliyoruz mesela. Hani böyle askeri bir şeyin yani tamamen buradaki görevinin IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü olmakken YPG ile geliştirmiş olduğu bu kişisel ilişkilerden dolayı burada bir enerji şirketine danışmanlık verdiğini biliyoruz. Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor yani buradaki aslında Pentagon dediğimiz yapının ya da işte Pentagon içerisindeki belli bir grubun burayla ilgili bir farklı düşüncesi var. İşte aslında konu işte Suriye ordusu Rakka'ya almak istediğinde veya Hasaki'yi geri almak istediğinde bu sefer işte karşımıza gerçekten de Amerika'nın silahları karşı çıkabilir. Mesela biz bunu nerede gördük? Biz bunu 2019'da Resulullayn alınırken gördük. Resulullayn alınacaktı. Amerika bu bölgeden askerlerini geri çekti ve dedi ki biz bu konuya karışmıyoruz. Biz orada neyi gördük? YPG'nin keskin nişancı birlikleri geldi. Bu keskin nişancı birlikleri gayet de Amerikan Özel Kuvvetleri'nin kullandığı tüfekleri kullanıyorlardı mesela. Hani buradaki konu zaten mesela Halep'te de yani Amerika Halep'e destek vermediği için YPG'ye koalisyonun bu bölgesindeki karargahları mesela YPG destekçileri baskın yapmaya çalışacak. Tepki gösterdiler niye bize gelip destek vermiyorsunuz diye. Çünkü hani buradaki konu Amerika'nın kendi kurumlarının biraz daha farklı düşünmesiydi. Mesela yani şu konu var. Afrin'de Türkiye operasyon düzenlediğinde ABD dedi ki burası bizim sorumluluk sahamızda değil. Ama biz mesela Amerika'yı geçen aylarda Palmira'da gördük. IŞİD karşıtı devriyedeydi. Yine biz aynı zamanda bu bölgede Amerika'yı görüyoruz. IŞİD karşıtı operasyonlardaydı. Elbap'ta görüyoruz. IŞİD karşıtı operasyonlardaydı. Yani Amerika'nın CENTCOM'un asıl sorumluluk sahasına Fırat Nehri'nin batısında girdiğini biliyoruz. Ama Halep'e hiçbir şekilde sorumluluk sahası olmasına rağmen YPG burada destek vermedi. Afrin'deki retoriğinin tam tersine mesela. Burada aslında bir şunu görebiliyoruz. Amerika Fırat'ın batısında herhangi bir YPG varlığını görmek istemiyor. Bu sahadaki yaşananlar bize bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Peki Fırat'ın doğusuna geçilmek istendi. İşte bu sefer burada bizim karşımıza büyük ihtimalle Pentagon'un Beyaz Saray'a kuracağı bir direnç karşımıza çıkacak ki bugüne kadar da zaten biz bunu göremedik. Mesela bir şey
şey soracağım. Tabii. Şimdi DAEŞ konusunda Batı'da bir anlaşma yapıldıysa Suriye ordusuyla birlikte işte entegre olarak operasyon yürütüyorlar. Aynı şey mesela Doğu içinde geçerli olamaz mı? Kesinlikle. Ve bu sadece terör meselesinde değil. Mesela petrol meselesinde de aynı. Şimdi YPG ile çalışıyorlarsa SDG ile aynı şekilde yine Suriye ile çalışamazlar mı? Kesinlikle çalışabilirler. Zaten buradaki asıl mesele şu. Yani Cumhurbaşkanı Şaran'ın da, dün Nuh Yılmaz'ın da, işte Türk yetkili, dünyadaki herkes şu konuyu biliyor. Bugün Suriye devletinin başındaki olan Şara 12 yıl önce de IŞİD'le savaşıyordu. Yani IŞİD'in daha kim olduğunu böyle kimse çok batıda bilmezken bu adam yani şu bölgeden IŞİD'i çıkardı. İdlib'de IŞİD vardı. Türkmen Dağı bölgesinde IŞİD vardı. Halep bölgesinde IŞİD vardı mesela. Ya buralardan çıkardılar. Çünkü bunların kim olduklarını çok iyi biliyorlardı. Mücadeleyi çok iyi biliyorlardı. Devrim öncesinde mesela İdlib'de biz IŞİD'in hücreleri olduğunu biliyorduk. Ama mesela neden hiç operasyon gerçekleştiremiyorlardı? Çünkü bunun sebebi şuydu. Kim olduklarını biliyorlardı. Nasıl mücadele edileceklerini biliyorlardı. Yani hiçbir zaman mesela Fırat'ın doğusundaki gibi burada çok büyük bir tehlike var. Aman desteğe gelin bilmem ne gibi bir hikayeye girmediler. Çünkü düşman belliydi. Nasıl hareket edeceklerini biliyorlardı. Nasıl müdahale edeceklerini biliyorlardı ve bunu gerçekleştirdiler. Aslında Suriye devletinin mesela New York'ta Eylül ayındaki yaptıkları toplantıda Amerikalı yetkilileri söylediği şey yani biz IŞİD'le mücadeleyi biliyoruz. Yani biz bu işin hani resmen kaynağından geldik. Hani bizden daha iyi mücadele edebilecek var mı dediler. Hani Amerika bu son değerlendirmeyi nereye getirdi şu an bunu bilmiyoruz. Ama bugün YPG'nin yapıp da Suriye devletinin yapamayacağı hiçbir şey yok sahada. Ama hani dediğim gibi buradaki konu Amerikan devletinin tek bir düşüncesi olmayabilir. Yani buradaki mesele aslında bizim düşündüğümüz gibi işte salt bir şekilde bizim bir görevimiz var. IŞİD'i bitirmekten ziyade enerji, ekonomi ve bazı çıkar ilişkilerinin olduğunu varsayabilir. Çünkü yani 2+2 eşittir 4 gibi Suriye bugün buralarda yani bütün bu coğrafyada IŞİD'le mücadele ediyorsa Haseke'de, Kamışlı'da veya ne bileyim aynen Rab'da yapılmasının bir sebebi de yok mantıken. Her şey çok okey. Burada bir petrol işi varsa bunu doğal olarak Amerikalılara da yapabilir. Yani dediğim gibi burada SDG'nin yapıp da Suriye devletinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama burada büyük ihtimalle Amerikan devleti kendi içerisinde bir ekonomik çıkar odaklı bir mücadele yaşıyor. Dışarıya böyle çok yansımayan. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Tom Barak'ın bütün açıklamaları gerçekten barışçıl bir Suriye olmasını isterken sahada biz mesela bunun tam tersini görüyoruz. Kişisel çıkarlar devlet çıkarlarının önüne geçebiliyor mu? Ya Amerika bunu için. böyle olduğunu tahmin etmekten başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani dediğim gibi neden IŞİD karşıtı sözcü resmi görevini bırakıyor da burada özel şirkette danışmanlık veriyor mesela. Sahadaki yapılanlar yani bunlar kompletörleri veya başka bir şey değil. Gayet sahada kim ne yaptıysa bu verileri önünüze aldığınızda tamamen karşınıza bu çıkıyor yani. Biz bunu görüyoruz mesela. Niye Amerikalılar Deir Hafir'e gidiyorlar? Büyük ihtimalle oradaki YPG'ye geri çekilin demek için. Hani YPG bu Deir Hafir'le bu bölgelerde aslında haritada olmasa da çeşitli köprüler vardı. Bu köprüleri mesela patlattı sivillerin geçişini engellemek amacıyla. Suriye ordusu ta Deir Zor'dan buraya kadar, Laskiye'den mesela buraya kadar birlikler gönderdi. Hani burada bir operasyon gerçekleşecek sinyalini vermek için çünkü hani bu işin böyle sonuna gelindiği hikayesi de vardı. Hani artık özellikle Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın röportajını Şems TV yayınlamadı. Genel yayın yönetmeni şöyle bir şeyden bahsetti. Dedi ki Şara konu ne zaman SDG'ye gelse çok sinirlendi. Yani çünkü 10 Mart'taki bu entegrasyon sürecinin artık gerçekleştirilmediğini de anladı. Bunun bir geçiştirme olduğunu da anladı büyük ihtimalle. Hani bu SDG hikayesinin bitmesini istiyor. Buradaki konuyu şöyle bir altını çizelim. SDG hikayesinin bitmesini istemekle Kürt kimliğini tanımak yani bunlar ayrı şeyler. Adam zaten kendisi şeyde söylüyor yani ben Abdi ile de konuştum diyor. Hani Kürt kimliğinin yok sayılmasından rahat yani böyle bir şey düşünüyorsanız böyle bir şey olmayacak diyor mesela. Bunun altında çok net çiziyor. Dün Nuh Yılmaz aynı şeyi söylüyor zaten. Hani Kürtlerin tabii ki de Şam merkezli bir siyaset hakkı vardır. Asli unsurlardan bir tanesidir. Buradaki konu dediğim gibi yani bir kurumun ve bu kurumun tam karşısında büyük bir SDG yöneticilerin bir ilişki ağı var ve bu ilişki ağı sürdürülüyor gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Yani sağdan gelenlere baktığımızda bizim gördüğümüz mesela tamamen bu yoksa bunun haricinde başka dediğim gibi yani bir çözüm başka bir şey yok şeyde. Günün sonunda. Peki şu an Deir Hafir'de biriken bir Suriye ordusu yığınağı var. Aynı şekilde Tel da ya da farklı o bölgelere yakın noktalarda Türk askeri konvoylarının girdiğine dair böyle videolar da görüyoruz. Bu Deir Hafir'den başlayıp nereye kadar gidebilir mesela? Rakka var, Deir Zor var. Oradaki Araplar daha çoğunlukta diyebiliyorum ve oradaki aşiretlerin bu duruma bakışı nasıl? Şimdi şöyle hani aslında buradaki Arap aşiretleri yani şu Suriye sınırı içerisindeki Arap aşiretleri aynı zamanda Irak'taki Arap aşiretleri. Yani burayı biz aslında şu sınırı ortaya kaldırdığınızda koskocaman bir çöl var. Bu çölde böyle müthiş bir Arap aşiretleri var. İşte Baggaralar var, Ogedatlar var. Bunlar 3-5 milyonluk nüfusa sahip Arap aşiretleri. Ben bu Arap aşiretlerinin önde gelen şehirleriyle irtibat halindeyim. Ve bu şehirlerde mesela Şam'da oturuyorlar çünkü PKK ile mücadele halindeler. Bu bölgeler yani şu taramalı yaptığım alanlar aslında olduğu gibi şöyle geldiğimizde günün sonunda Arap aşiretlerinden müteşekkil.
Bu Arap aşiretleri de aslında birkaç şeye ayrılıyor. Tabii ki de mesela buralarda Kürtler elbette yaşıyor. Yani tamamen Araplardan bahsedip Türkmenlerden de bahsediyoruz bu bölgelerde. Ama biz burada ezici çoğunluğun Arap olduğunu biliyoruz. Bu Arap aşiretlerin içerisinde sadece işte Hasake'de, Rakka'da ve Kamışlı gibi yerler, yani şehirli bedevilerin olduğu kurumlar var. Bunlar SDG ile çalışan aşiretler. Ama bunların sayıları çok az. Yani SDG'nin demiş olduğu biz aşiret desteğine sahibiz meselesi sadece şehirlerde yaşayan, zaten doğal olarak YPG'nin aktif olarak kontrol ettiği bölgelerde. Ama bu geriye kalan bölgelerdeki Arap aşiretlerin her zaman YPG ile bir sorunu var. Benim konuştuğum büyük, yani önde gelen Suriyeli Arap aşiret şeyhlerinin söylediği tek şey şu. Yani sadece koalisyon engel bizim YPG ile savaşmamıza. Çünkü arkada bir Amerika var ve biz bu mücadelede yani Amerika'nın günün sonunda bizi vurup vurmayacağını bilmiyoruz. Ama burada mesela çok büyük kaynamaların olduğunu biliyoruz. Özellikle bu Deir ez-Zor ve Deir ez-Zor'un kuzey ve güney hattındaki şehirlerde düzenli olarak mesela hala daha aşiretlerle YPG'ler arasında mesela çatışmalar yaşanır. Veyahut böyle bir gece haber gelir. Örnek veriyorum, şuradaki bir köyü aşiret mensupları YPG'den arındırır. Ama mesela bu arındırma burayla sınırlı kalır. Çünkü bu bölgeye buradan bir destek gitmez. Bu yüzden de mesela bu bölge işte birkaç gün sonra bir anlaşmayla yeniden YPG'nin girdiği bir yer olur. Hani şu vardır ya, işte Arap aşiretleri seferberlik ilan etti. İşte abi bunlar da sürekli seferberlik ilan ediyor. Sonra nargile içmeye gidiyorlar. Şimdi bunun sebebi şu. Evet, yani burada 10.000 adamın seferberlik ilan etmesinin hiçbir önemi yok. Çünkü bu adamı yönetecek bir kurmay akıl yok. Ve aynı zamanda bu adamları destekleyebilecek buradan bir lojistik de yok mesela. Bunlar olmadığı için buradaki, yani isterseniz 100.000 adam burada bir seferberlik ilan etsin. Bunların hani sevkiyatı da çok önemli olduğu için evet, Arap aşiretleri gerçekten en büyükleri ve en böyle önemlileri YPG ile karşıtlardır. Bu çok bilinen bir konudur. Ama günün sonunda Şam merkezi olan bu Arap aşiretlerinin istediği şey şudur. Biz işte karşımızda artık koalisyon olmayacağı, gerçekten de Suriye devletiyle birlikte hareket edebileceğimiz bir özgürleştirme istiyoruz bu bölgede. Hatta şöyle bir konu da vardır. Çok iyi hatırlıyorum. Bu bölgelerde IŞİD'e karşı çatışmalar yaşandığında böyle 2017'ler, 2018'ler, 2016'larda özellikle mesela YPG yanlılarından veyahut YPG karşıtı olsa bile Kürt dünyası içerisinde böyle belli bir söz sahip olan insanlar şunu söylüyorlardı. Yani Arap çöllerinde Kürt gençleri neden ölüyor mesela? Hani biz şunu görüyoruz. Tabanda bile aslında bu bölgelerde var olmanın çok da iyi olmadığını düşünen insanlar çıktığını görebiliyoruz mesela. Yine benzer bir şekilde Halep'teki PKK çıkarıldıktan sonra örgüt çevrelerinden şöyle şeyler yazanlar oldu. Artık şeyi kabul etmeliyiz. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri olmayınca bizim hani bir başarımız yok. Hani bu realiteyle yüzleşmek zorundayız. Hani biz aslında şeyi görüyoruz günün sonunda. Burada koalisyon varlığı olmayınca, Amerika'nın varlığı olmayınca YPG'nin o kadar da güçlü bir yapılanma olmadığını biliyoruz. Şimdi normalde Afrin dağlık bir alandı. Yani Afrin'in buraları böyle gerçekten dağlarla, çok güzel dağları var Afrin'in mesela. Şu bölgeye kadar dağlık kalan Afrin. Yani buralarda mesela bir savunma harekatı ve gerilla harekatı yapmak çok kolay. Yani bütün her şey sizin lehinize. Ama yani Afrin'de YPG'nin dayanması 70 gün olması lazım. Şimdi burası alabildiğine dümdüz bir alan ve zaten burayı 2019'da böyle 2 ay gibi bir sürede kaybetmiş olmaları gerekiyor. Hani bu düzlük bir alanda zaten hani Amerika'nın olmadığı bir ortamda YPG'nin de çok direnme gücü yok. Çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Hani Suriye ordusunun 4-5 alandan girdiği bir noktada, yani bir de Arap aşiretlerden de bahsediyoruz. Buraların hani tutulmasının, yani aynı anda Rakka'yı, Hasake'yi, Kamışlı'yı ve Aynen Arap'ı tutup Rümeylan'ı da korumaya çalışmak, yani şu düzlemde şurada bir hat kurmanız gerekiyor Rümeylan odaklı. Bu zaten otomatik olarak buraları kaybetmenize sebep olur. Yani olası bir harekatta YPG'nin Rakka'yı, Hasake'yi, buradaki Rümeylan, yani petrol var çünkü, Kamışlı ve Aynen Arap, burası çok sembolik bir yerdir. Bu bölgeyi olduğu gibi böyle korunması anlamına geliyor. Zaten otomatik olarak siz eğer buralardan çekilmek isterseniz, ki buralarda da mesela petrol kuyuları vardır, otomatik olarak buralar düşer ve buralar Arap çoğunluktadır. Yani burayı artık hani tam olarak nasıl savunuyor? Sosyoloji mesela sizin yanınıza değil. Yani sosyolojinin yanınızda olmadığı bir yerde, özellikle böyle düz bir arazide savunma yapmanız çok güç. Yani bu hatlar çok kolay bir şekilde, mesela Suriye devrimi olurken muhalifler hani bu bölgeleri çok hızlı bir şekilde gittiler. Çünkü önlerinde onları durdurabilecek bir coğrafi alan yoktu. Ama dediğim gibi Afrin gibi böyle her yerinin çok güzel dağların olduğu bir noktayı bile 1,5 ayda zor savunabiliyorsanız, yani bu kadar düzlüğün olduğu ve özellikle de zaten arkanızda böyle bir muhalif varlığın olduğu bir yerde zaten şansınız yok. Burada en önemli nokta da şudur. YPG'nin bu en çok işte bizim arkamızda Arap aşiretler var dedi. Aşiretlerin temsilcisi ile Suriye devletinin bir temsilcisi var, Ahmet Zekkur. Mesela o Resulayn'de bir gizli görüşme gerçekleştirmiş. Hikaye şu: Ahmet Zekkur Resulayn'a gidiyor. İşte oradaki Arap aşiretleriyle görüşüyor. İşte ben de sizdenim, hepimiz burada bir aradayız vesaire. Ama bana bir kaynağımın dediği şey şu: Kamışlı ya da Hasake'deki bu temsilcinin gizli bir şekilde Resulayn'a geldi. Aslında bütün bir olayla Resulayn'da görüşüldü. Ve daha sonra bu aşiret, yani YPG'nin bu en güçlü, işte bizim yanımızda Arap aşireti var dediği adamın, biz daha sonraki günlerde Şam'da
Ahmet Şener'le görüşünü de gördük mesela. Bu bambaşka bir şey anlatır bize. Peki bu bize ne anlatıyor mesela? En önemli nokta şu. Suriye devrimi olduğunda Şam'daki rejim birliklerinden en önemlilerinden bazılarının bir silah bıraktığını biliyoruz. Peki nasıl silah bırakıyorlar? Zaten zamanında İdlib'le Şam arası bir diyalog kurulmuş. Yani Şam'daki muhalif rejim komutanlarıyla ve bunların silah bıraktırılması zaten istenmiş. Şimdi benzer bir vakada biz aslında her yerde çatışmada görmeyebiliriz. Yani Hasaki'deki Arap aşiretinin içeriden isyan etmeyeceğinin bir garantisi yok. Deir Hafir'de de SDG'den Suriye Evet, teslim mesela olan bugün kişiler teslim olanlar vardı. kişiler Orada vardı. daha çok kişi teslim Yani olabilir. şurada mesela unutulan bir noktada bu çok güzel aklımıza geldi mesela. Suriye devletinin gelişmiş yani bir örgüt olmasına rağmen HTŞ'nin iyi bir istihbarat ağı var mesela. Hatta bilmiyorum hatırlıyor musun? Humus'taki askeri akademide bir ara drone saldırısı, kamikaze drone saldırısı gerçekleşmiş ve böyle bir 40-50 civarı subay öldürülmüştü. Hatırladım. Bir kaynağın dedi ki zamanında HTŞ Humus'a bir hücre yerleştiriyor. Bu hücrenin tek olayı zamanı gelince kamikaze drone saldırısı yapmak. Ve hatırlarsan o kamikaze drone saldırısının arkası kim oldu, ne oldu hiçbir zaman rejim tarafından açıklanmadı mesela. Yani yokmuş muamelesi gördü. Peki biz buradan neyi görüyoruz? Yani HTŞ hücrelerinin İşte Halep'te mesela varlardı. Hama'da da vardı, Humus'ta da vardı, Şam'da da vardı. Peki neden HTŞ ya da Suriye istihbaratın hücreleri mesela Rakka'da olmasın? Yani düşünsenize şimdi siz Rakka'yı korumak için böyle dışarıya bir çember kuruyorsunuz ama aslında içeride bir olay var. Yani burada YPG'nin mücadele etmesi gereken tek şey batıdan gelebilecek bir harekata karşı burayı savunmak değil. İçeride de kurulacak hücrelere karşı sizin mücadele etmeniz gerekecek ki zaten aslında siz tam olarak arkanızda burada bir Suriye devletinin varlığı var. Buralarda Arap aşiretleri var. Buralar zaten Suriye ordusunun, devletinin. Yani burada aslında YPG'nin noktası biraz zor bir savaş olması halinde. Çok zor bir günlerin kendisini bekliyor. Çünkü coğrafi olarak bir defa zor konumdalar. Yani şu hattı sadece korumaları gerekecek. Yani çünkü insan kaynağı vesaire itibariyle biraz hani karşımıza böyle bir şeyin çıkabileceğini öngörebiliriz. Eğer böyle çok ilginç bir değişiklik yaşanmazsa. Peki bu hücreler Arap çoğunluklu bölgelerin dışında Kürtlerin de yaşadığı daha fazla olduğu bölgelerde çıkabilir mi? Çünkü Çok güzel. Suriye'de böyle Aynen. Kürt İslami gruplar da var. Tabii ki de tabii. Tam olarak bahsetmek istediğim nokta buydu. Ben onlarla zaten irtibat halindeyim, iletişimdeyim onlarla. Suriye ordusunda bayağı böyle dindar Kürtler var. Bunlar ya bazı birliklerle karışık haldeler ya da kendi başlarına varlık gösteren Kürt grupları. Şimdi bunların doğal olarak hani buralarda faaliyet göstermemesi için bir neden yok. Çok rahat bir şekilde bir askeri personelin buraya hani gelmesi çok olağan. Yani burada bir şeyler yapması çok olağan mesela. Yani konuyu dediğim gibi sadece böyle şey olarak değil. İki gücün mesela böyle karşılıklı çatışması olarak ele almamak lazım. Bu arkalarda da biz bir şeyler görebiliriz. Yani Rakka dediğimiz yer sadece şeyle düşmeyebilir. İşte Suriye ordusunun böyle her yerden Rakka'ya saldırdığı, havadan, karadan, arkadan geldiği değil. Gayet içeride gayri nizami harp tekniklerinin uygulandığı, düşman hattına sızmaların gerçekleştirildiği. Yani o suikastlar görebiliriz, kamikaze drone saldırıları görebiliriz, her şeyi görebiliriz. Yani dediğim gibi bu konu aslında askeri meseleler biraz karışık bir konu. Yani böyle çok haritada böyle işaret ettik vesaire ama günün sonunda bu sarı bölgede karşımıza neyin çıkacağını bilmiyoruz. Ama sürprizlerin çıkacağını biliyoruz. Çünkü devrim gerçekleştikten sonra Devrik Beşer Esad rejiminin en büyük destekçisi olan sosyal medya hesapları şunu yazdılar. Ya 5. Kolordu, yanlış hatırlamıyorsam 5. Kolordu Cumhuriyet Muhafızları dediler ki bunların Şam'ı savunması gerekiyordu. Ama biz bu adamların evlerinden çıkmadığını biliyoruz. İşte aradan böyle bir 5-10 gün geçti. Dediler ki bu birliklerin askerlerine dokunmadılar. Yani tutuklamadılar kimse. Çünkü en başında anlaşma yapılmıştı. Sonra ben başkasıyla da konuştum. Rejimden ayrılma diyor. Yani Hama'ya diyor bir yere gidiyoruz. Biz oraya koyuyorlar. Başka bir albay geliyor oradan bizi çekiyor başka bir yere koyuyor. Sonra bir baktık diyor Suriye yani HTŞ'de girmiş arkadan gitmiş mesela. Yani buradaki konu böyle çok hani tamam koalisyona güvenildi. Burada varlık gösterildi ama ya koalisyon yarın bir gün desteğini çekerse yani askeri olarak da çok savunulamayacak bir bölge. Çok düz araziden bahsediyoruz. O yüzden böyle bazı YPG açısından dezavantajların olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Suriye'nin bu doğu bölgesi için. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz yani. Sorum şimdi hani Hikmet Haceri milislerine yönelik operasyondan tam önce İsrail ve Suriye bir işte görüşme yapmıştı. O görüşmeden sonra saldırılar oldu. Suriye ordusu saldırılar başlattı. Ama ondan sonra İsrail Şam'ı vurdu. Sonra Suriye tarafından dendi. Kandırıldık tarzında böyle. İsrail zaten yani şöyle İsrail yetkililere açıklamaları var. Yani biz destekliyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok önemli ama lafta kaldı bunlar. Yani Suriye ordusu Şeyh Maksut'a girdiğinde yani İsrail uçakları neredeydi? Yani Yüzüklerin Efendisi'nde var ya hani düşerken
Gondor düşerken hani ordular neredeydi diye. Şimdi birebir aynısı yaşandı. Hani Halep'teki YPG'liler çıkarken İsrail neredeydi yani? Bir Yüzüklerin Efendisi repliği al birebir kullan yani hiç sırıtmıyor. Buradaki konu şu, İsrail tabii ki de hani açıklama yapacak çünkü bazıları yani YPG destekten bazı hesaplar işte translate kullanmışlar ve İbranice şey yazmışlar. Hani neredesiniz, niye gelmiyorsunuz? Hani çünkü bir karşılık isteyen şey çünkü. Yani siz Süveyda'ya operasyon yapılırken vurduğunuzda Genelkurmay'ı, hani Halep'e yapılırken niye bir şey vurmadınız diye düşünülürdü burada. Hani o yüzden sadece biz işte şey biliyoruz, yetkililer çıktılar ya işte biz çok iyiyiz SDG'le vesaire. Hani bu kadar. Hani ama dediğim gibi burada o operasyonlar sürerken işte biz hiçbir İsrail uçağın hani operasyon geçici hiçbir İsrail uçağının Kuzey İran'ın üzerinde uçuşunu dahi bir rapor almadık. Yani yoklardı yani. Sadece Dışişleri Bakanı çıktı böyle bir açıklama yaptı bir tane 8 Ocak mıydı 9 Ocak mıydı neydi? Hatta kimse hatırlamıyor bile yani adamın sözünü önemsemedik hatta. Bu o kadarla kaldı. Yani eğer burada belki de SDG İsrail'e de güvenerek bir şeyler de düşünüyorduysa bunu biraz elinde kaldığında görebiliriz. Yani Peki operasyon genişlerse cevap gelir mi İsrail'den? Bu- Yani bu Davut Koridoru meseleleri var ya. bu biraz şeyle alakalı. Operasyon genişlerse o dönem Netanyahu'yla Trump arasındaki telefon trafiğine bağlı. Ya şöyle şu hikayeyle aslında çok aynı. Trump dedi ki ben İran'ı vuracağım. Her şey çok okeydi İran'ı vurmak için. Sonra Netanyahu Trump'a aradı dedi ki şu an birliklerimiz yetersiz. Yani senin de yetersiz, benim de yetersiz. Bunu biraz öteleyelim. Sonra bir anda işte çıktı ve Amerikalı yetkililer falan dediler ki aslında biz operasyon falan yapmayacağız, bunlar yalan haberler. Aslında evet Trump vuracaktı. Çok okeydi. Biz hatta cumartesi sabahına kadar da vurmasını bekliyoruz Trump'ın normalde. Ama dün bir telefon meselesiyle Trump bir anda saldırmaktan vazgeçti. Yani dediğin gibi eğer Suriye ordusu girerse yine Netanyahu'nun bir Trump telefonuyla bu sefer İsrail'in destek hava saldırılarını da görebiliriz mesela. Yani görmememiz için bir neden yok. Yani Trump'ın böyle çok müthiş bir kurmay zekası, stratejik aklı yok ki. Adam o an hani nasıl bir telefon görüyor ve neyin etkisinde kalıyorsa o aralıkta hani iş halledildiği için bu pek âlâ yani Suriye ordusu Rakka'ya ilerlerken İsrail'in bir hava saldırısını destek amacıyla görebiliriz yani. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Hayır göremeyiz diyebileceğimiz herhangi bir şey yok yani. Bu tamamen bir telefona bakıyor yani. Gerçekten Tel Aviv'den Washington'dan aranmasına bakıyor yani. Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.